Savaşın boyutunu artık ateşkese taşımaya aslında az kaldı diyebiliriz. Şu anda ateşkes saatleri içerisindeyiz. Eğer herhangi bir saldırı gerçekleşmezse ateşkes gerçekleşecek. Şimdi tüm detayları konuşacağız. Neler yaşandı, neler bekleniyor? Hepsini konuşacağız. Ekonomide piyasalar ne durumda konuşacağız. Ankara'da neler konuşuluyor hepsini konuşacağız. Murat Üzel stüdyoda bizimle birlikte. Eda Tuğrul da yine bize katılacak, bize aktaracak son gelişmeleri. Neslihan Can da Ankara'da bizleri bekliyor. Herkese günaydın, herkese merhabalar. Günaydın. 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 Eda merhabalar. Şimdi dün Amerika'nın İran'a saldırısını konuşuyorduk. Bugün ateşkesi konuşuyoruz. Yani böyle artık dakikalarda gelişen gelişmeleri, detayları konuşuyoruz. İşte bu ikisinin arasında da pek çok gelişme oldu. Şimdi önce Amerika'nın nükleer tesislerine saldırısına yanıt vereceğini söyleyen İran misilleme saldırısı yaptı ve Katar'daki Amerikan üssüne saldırdı. Ardından da saatler sonra Trump'tan ateşkes açıklaması geldi. Sonrasında ateşkes açıklamasına rağmen saldırılar bir süre daha devam etti. Ama şu anda bir saldırı görmüyoruz. Neler yaşandı dünden bugüne? Evet Elif Özkul, söz konusu ABD Başkanı Donald Trump olunca aslında her şeyin belirsiz olabileceğini, her şeyin her an olabileceğini konuşuyorduk. Gerçekten de öyle oldu ve ABD Başkanı Donald Trump dün gece yarısından sonra herkesi şaşırtan bir açıklama yaparak sosyal medyadan ateşkesin sağlandığını duyurdu. Tabii İran'dan gelen ilk açıklamalar aslında daha çelişkili, daha şüpheliydi bu ateşkese gerçekten varılıp varılmadığı noktasında. Ancak sabah Türkiye saatiyle 7 itibariyle hem İran Devlet Televizyonu ateşkesin devreye girdiğini duyurdu, hem İsrail Ordu Radyosu aynı şekilde ateşkesin devrede olduğunu açıkladı ve kısa süre sonra ABD Başkanı Donald Trump da yeniden sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı. Ateşkes devrede, ihlal etmeyin dedi. Büyük harflerle bir kez daha bunun altını çizdi. Şimdi sen de az önce hatırlattın. Aslında dün bambaşka bir gündemimiz vardı. İran ve İsrail arasındaki çatışmalar sürerken bir yandan da dün İran o beklenen misillemeyi yaptı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Katar'daki askeri üssü El Udeyd'i hedef aldı ki bu Amerika'nın Orta Doğu'daki en büyük askeri üssü aslında. Fakat saldırıdan kısa süre sonra hemen öğrendiğimiz bilgiler şunlardı. Birincisi, ölen ABD personeli yok. Saldırıda hayatını kaybeden herhangi biri yok. Askeri üs zaten İran'ın böyle bir saldırı gerçekleşeceği yönünde beklentiler olduğu için önceden boşaltılmıştı. Dolayısıyla herhangi büyük bir hasardan da bahsetmiyoruz. Yani aslında tam da hafta sonu konuştuğumuz ve beklediğimiz senaryo gerçekleşti. Hani hep hatırlatıyorduk ya, Amerika'nın 2020'de İranlı üst düzey komutan Kasım Süleymaniye gerçekleştirdiği suikastın ardından İran yine Amerika'nın Orta Doğu'daki üslerine hedef almıştı. Ancak aynen dün izlediğimiz gibi ve yine etkisinin dar olduğu bir saldırı gerçekleşmişti. Burada aslında asıl amaç şu, onu da söyleyelim. Yani zaten sonradan şunu da öğrendik. İran bu saldırıya dair Amerika Birleşik Devletleri'ne saldırıdan önce bilgi verdi. Katar da burada arabuluculuk rolü yürüttü ve hasarın en alt düzeyde olması için çaba sarf edildi. Dolayısıyla aslında İran hep diyorduk ya, bu misillemeye yanıt vermek zorunda. Neden? Çünkü ülke içerisinde halkın da bu saldırılara yanıt verilmesi yönünde bir beklentisi var. Dolayısıyla o beklentiyi boşa çıkaramayacağı için bu yanıtı zaten vermesi bekleniyordu. Ve aynen o şekilde gerçekleşmiş oldu. Tabii şimdi ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada şöyle söyledi. Amerika için, Orta Doğu için harika bir gün. İşi bitirebildiğim için çok mutluyum. Ve Trump aynı zamanda şunun da altını çizdi. Bu savaş Orta Doğu'yu yıllarca bitmeyecek türden bir kaosun içine sürükleyebilirdi. Fakat öyle olmadı dedi. Hatta bir isim de verdi. 12 gün savaşı olarak adlandırdı. Yani tarihe artık böyle geçeceğini de söyleyebiliriz. Ve de tabii şu merak ediliyordu. Devreye giren ateşkes
belirli süresi olan bir ateşkes mi? Ancak Trump dedi ki hayır, bu sonsuz bir ateşkes. Bundan sonra İran ve İsrail'in birbirlerine saldıracağını düşünmüyorum dedi. Ve Trump elbette şunun altını çizmekte fayda var. Bu ateşkese giden yolu hafta sonu İran'ın 3 nükleer tesisine gerçekleştirdiği saldırıların açtığını söylüyor. Buna inanıyor. Yani aslında bir kez daha Donald Trump'ın savaşı da diplomasinin bir parçası olarak gördüğünü anlamış oluyoruz. Çünkü Trump son gece yaptığı paylaşımlarda İran'da Natanz, İsfahan ve Fordo nükleer tesislerine düzenlenen saldırılarda çok konuştuğumuz B-2 bombardıman uçaklarını kullanan pilotlara da teşekkür etti ve onlar olmasaydı zaten bu ateşkes sağlanamazdı dedi. Bu anlamda önemliydi. Tabii ateşkesin sabah devreye girene kadar neler yaşandığını da hemen söyleyeyim. Çünkü İran bir taraftan saldırılarına devam etti ve de son sabah 7'ye kadar Türkiye saatiyle 6 dalga füze saldırısı gerçekleştirdi birbiri ardına. Yaklaşık 10-15 balistik füzenin toplamda kullanıldığını düşündüğünü duyurdu İsrail ordusu. Ve de bu saldırılar gerçekleşirken yine bir tabii medyada da beklenti ve şüphe vardı. Acaba Trump'ın söylediği gibi ateşkes devreye girmeyecek mi diye. Ama anladığımız kadarıyla şu anda bu saldırılar karşılıklı olarak tamamen durmuş vaziyette. Zaten İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghçi de her defasında şunun altını çiziyordu. Saldırıyı ilk başlatan taraf İsrail. Dolayısıyla biz meşru müdafaa hakkımızı kullanıyoruz ve eğer saldırılar sona ererse biz de saldırmayı durduracağız diyordu. Dolayısıyla tam da bu çerçevede aslında her şey gerçekleşmiş oldu. Peki ateşkese giden yol nasıl açıldı? Biraz ondan da bahsedeyim. Çünkü ABD basınına ulaştığı bazı detaylar var. O detaylara göre saldırı dün İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin Katar'daki üssünü hedef aldıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne bir mesaj gönderiyor ve o mesajda şunu söylüyor: bu sondu, bir misillemeydi, daha fazlası gerçekleşmeyecek. Bunun üzerine Amerika Birleşik Devletleri de diplomatik kanallar üzerinden bir misilleme yapmayacağını ve müzakerelere hazır olduğu mesajını gönderiyor. Ve bu sırada dün ABD Başkanı Donald Trump'la İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu arasında da bir telefon görüşmesi gerçekleşti. O görüşmede Trump son durumu Netanyahu'ya ateşkesle ilgili anlatıyor. Netanyahu da ateşkes seçeneğini kabul edince işte burada Katar yine bir arabuluculuk yürütüyor ve Katar üzerinden bu mesajın İran'a iletilmesiyle birlikte ateşkes konusunda anlaşıldığını aslında öğreniyoruz. Tabii şimdi burada Amerikan basını, bu sabah New York Times gazetesine baktığımda Elif şunu gördüm, şunu sorguluyor Amerikan basını: bu işin kazananı kim oldu? Yani Trump'ın da söylediği bu 12 gün savaşlarının kazananı kim oldu? Şimdi aslında işin içinde 3 aktör var. Bu 3 aktör de kazananın kendisi olduğunu söylüyor. Şimdi Donald Trump şunu iddia ediyor: ben İran'ın nükleer tesislerini vurdum ve İran'ın nükleer programını yıllarca geriye götürdüm. Dolayısıyla çok büyük bir başarı elde ettim diyor. Ama şunun altını çizelim: İran'daki nükleer tesislerin vurulması, bu tesislerin tamamen devre dışı kaldığına dair bir kanıt değil. Halen daha buna yönelik elimizde net bir veri yok. Çünkü şunu da konuştuk ya hep. İran zaten zenginleştirilmiş uranyumu tesislerden çıkarıp bambaşka bir yere saklamış olabilir. Bunu bilmiyoruz. Yani Amerika gerçekten söylediği gibi İran'ın nükleer faaliyetlerine tamamen bir darbe vurdu mu? Elimizde net bir veri yok ama Trump bu şekilde bir zafer söylemi kullanıyor. İkincisi, bakalım Netanyahu nasıl bir zafer söylemi kullanıyor? Zaten Netanyahu İran'ı en başından beri şöyle lanse ediyor: ahtapotun başı, yılanın başı. Yani Lübnan'da Hizbullah'ın, Gazze'de Hamas'ın, Yemen'de Husilerin, dolayısıyla tüm bunların başı olarak gördüğü, bölgedeki en büyük düşmanı olarak gördüğü İran'ın hem nükleer kapasitesine hem füze kapasitesine bu saldırılarla ağır bir darbe vurduğunu, etkisiz hale getirdiğini elbette Netanyahu da böyle bir zafer kullanıyor. İran'sa Amerika gibi büyük bir askeri güce geri adım attırdım söylemini kullanarak aslında o da bu işin sonunda bir zafer ilan etmiş oluyor. Dolayısıyla Amerikan basınına yansımaları da bu şekilde oldu diyebiliriz Elif.